Yaklaşık 4,6 milyar yıl önce Samanyolu galaksisinin sarmal kollarından birinde dev bir yıldızın hayatı dramatik bir şekilde sona erdi. Bu yıldızın süpernova olarak patlamasıyla uzaya muazzam miktarda enerji ve madde yayıldı. Patlamayla birlikte oluşan şok dalgaları uzayın derinliklerinde dağınık halde bulunan gaz ve toz bulutlarını sıkıştırarak yoğunlaşmaya zorladı. İşte bu olay Güneş sistemimizin doğumunu tetikleyen ilk kıvılcımdı. Bu yoğunlaşan bulut, yani güneş bulutsusu, milyarlarca kilometrelik bir alanda dönerken yerçekiminin etkisiyle merkezde biriken madde giderek daha fazla sıkıştı ve ısındı. Merkezdeki bu yoğunlaşma güneşin doğumuna yol açarken çevresinde dönen diğer maddelerden gezegenlerin temelleri atıldı. Bu dönüş hareketi düz bir disk şeklinde şekillendi ve zamanla bu disk içerisindeki toz ve kaya parçacıkları birbirine çarparak birleşmeye başladı. Böylece gezegenimsiler ortaya çıktı. Bu çarpışma ve birleşme süreci milyonlarca yıl sürdü. Parçacıklar birleşerek daha büyük gövdeler oluşturdu. Bu gövdelerde daha büyük kütleleri çekerek büyüdü. Bu süreçte dünyanın ilkel formu da yavaş yavaş oluşmaya başladı. Henüz atmosferi, suyu ya da canlıları olmayan bu genç gezegen, göktaşlarının sürekli bombardımanı altındaydı. Bu yoğun çarpışmalar dünyanın sıcaklığını arttırdı, iç kısmının erimesine neden oldu ve çekirdeğin oluşmasına zemin hazırladı. Dünyanın kaderini değiştiren en büyük olaylardan biri yaklaşık 4,5 milyar yıl önce gerçekleşti. Mars büyüklüğünde bir gezegenimsi olan Theia Dünya'ya çarptı. Bu dev çarpışma sonucunda Dünya'nın dış katmanlarından büyük bir parça uzaya savruldu. Bu parçalar Dünya'nın yerçekimi etkisiyle onun etrafında dönmeye başladı ve zamanla birleşerek Ay'ı oluşturdu. Ay'ın Dünya'dan koparak oluştuğu bu teori bugün bilim dünyasında en fazla kabul gören senaryodur. Theia çarpmasından sonra Dünya neredeyse tamamen erimiş halde dev bir magma okyanusuyla kaplıydı. Ancak zamanla yüzey soğudu, kabuk oluşmaya başladı. Fakat bu ilk kabuk çok dengesizdi. Sürekli kırılıyor, lavlar dışarı çıkıyor, yeniden soğuyordu. Aynı süreçlerde iç çekirdekte demir ve nikel gibi ağır elementler merkeze çökerken daha hafif maddeler yüzeye doğru yükseldi. Bu ayrışma dünyanın bugün sahip olduğu katmanlı yapısını oluşturdu. Çekirdek, manto ve kabuk. Bu erken dönemlerde atmosfer henüz bugünkü gibi değildi. Yüzeydeki volkanlardan çıkan gazlar, özellikle su buharı, karbondioksit, amonyak ve metan zamanla atmosferi oluşturdu. Oksijen ise bu dönemde yoktu. Daha sonra göktaşları ve kuyruklu yıldızlarla gelen su buzları dünyanın soğuyan yüzeyine çarptı ve sıvı hale geçerek ilk okyanusları oluşturdu. Yaklaşık 3,8 ila 4 milyar yıl önce okyanusların derinliklerinde basit yapılı canlılar ortaya çıkmaya başladı. Bunlar prokaryot hücre yapısına sahip mikroskobik organizmalardı. Bazı türleri ilkel fotosentez yaparak enerji üretmeye başladı. Bu canlıların saldığı oksijen başlangıçta okyanustaki demirle birleşerek çökelti halinde dibe çöktü. Ancak milyonlarca yıl sonra atmosferde birikmeye başlayan serbest oksijen gezegenin kimyasal yapısını ve iklimini değiştirmeye başladı. Bu olaya büyük oksijenlenme denir ve dünyada karmaşık yaşamın evrimi için bir dönüm noktasıdır. Bu süreçler yaşanırken dünyanın yüzeyindeki tektonik plakalar da şekillenmeye başladı. Manto hareketleri sayesinde bu plakalar yavaşça hareket ediyor, birbirine çarpıyor, ayrılıyor ve yüzeyi şekillendiriyordu. İlk büyük kıtalar ortaya çıktı. Bu kıtalar zamanla birleşerek dev kıtalar oluşturdu. Bunlardan en bilineni yaklaşık 300 milyon yıl önce ortaya çıkan Pangea'dır. Pangea daha sonra parçalara ayrılarak bugünkü kıtaları oluşturdu. Bu hareketlilik hala sürmekte. Kıtalar yavaşça yer değiştiriyor, dağlar yükseliyor, okyanus tabanları genişliyor. Bugünkü dünya 4,6 milyar yıllık bu olağanüstü yolculuğun ürünüdür. Her dağ, her kaya katmanı, her fosil bu uzun tarih boyunca yaşanan olayların bir izidir. Güneş sisteminin doğumundan ayın oluşumuna, okyanusların oluşumundan canlı yaşamın doğuşuna kadar her evre hem şaşırtıcı hem de hayranlık uyandırıcıdır. Gezegenlerin çekirdek yapısı erken dönemdeki ısınma ve metal ayrışmasıyla oluşmuştur. Dünyanın iç kısmı, radyoaktif elementlerin bozulması, çarpışmalardan gelen enerji ve yerçekimi basıncı nedeniyle erimişti. Ağır elementler merkeze çökerken hafif elementler yüzeye çıktı. Genç dünyanın manyetik alanı iç çekirdeğin hareketleriyle oluştu.
Sıvı dış çekirdekteki eriyik demirin hareketi, dünyanın çevresini koruyan manyetik alanı meydana getirir. Bu alan, zararlı kozmik ışınlara karşı bir kalkan görevi görür. Erken atmosferin bileşimi yaşam için zehirliydi. Dünyanın ilk atmosferinde oksijen yoktu. Bunun yerine metan, amonyak, karbondioksit ve su buharı gibi gazlar hakimdi. Bu ortamda sadece dayanıklı mikroskobik canlılar yaşayabiliyordu. Yaşamın kökeni hala tam olarak bilinmemektedir. Bilim insanları, yaşamın okyanus tabanındaki sıcak su kaynaklarında, hidrotermal menfezlerde ya da dış uzaydan gelen organik moleküller aracılığıyla başladığını düşünüyor. Dünya, Güneş'e yaşanabilir kuşakta yer alır. Yaşanabilir kuşak, habitable zone, sıvı suyun var olabileceği sıcaklık aralığına sahip bölgedir. Dünya bu bölgedeki ideal konumuyla suyun sıvı formda kalmasına olanak sağlar. Ay, Dünya'nın eksen eğikliğini dengeleyerek iklimin kararlılığını sağlar. Ayın kütle çekimi, Dünya'nın dönme eksenindeki salınımları dengeler. Bu sayede mevsimler düzenli olur ve iklimsel istikrar sağlanır. Bu da yaşamın devamlılığı için kritiktir. Dünyanın yüzeyi her zaman değişim halindedir. Tektonik plakaların hareketiyle kıtalar sürüklenir, okyanuslar genişler veya daralır, dağlar oluşur ve depremler meydana gelir. Bu jeolojik döngü milyonlarca yıl sürer. Okyanuslar, çarpan göktaşları ve kuyruklu yıldızlarla taşınan su sayesinde oluşmuş olabilir. Dünyaya erken dönemlerde çarpan gök cisimleri, içerdiği buz ve su buharıyla okyanusların temelini oluşturmuş olabilir. Fotosentez yapan siyanobakteriler, atmosferdeki oksijenin kaynağıdır. Yaklaşık 2,4 milyar yıl önce başlayan bu süreç, önce okyanuslarda demiri çökeltti, ardından atmosferde oksijen birikimini sağladı. Dünyanın yaşını belirlemek için en eski meteoritler ve ay taşları kullanılır. Bilim insanları dünyanın yaşını belirlerken yaklaşık 4,56 milyar yıl öncesine tarihlenen meteoritleri ve aydan getirilen örnekleri analiz ederler. Dünyanın yerçekimi ilk oluştuğu andan itibaren şekillenmeye başladı. Dünya büyüdükçe kütlesi arttı ve bu artan kütle sayesinde daha fazla madde çekebildi. Yerçekimi hem atmosferin oluşumunda hem de iç yapının katmanlara ayrılmasında rol oynadı. Radyoaktif bozulma, dünyanın iç ısısının başlıca kaynaklarındandır. Uranyum, toryum ve potasyum gibi elementlerin bozulması, çekirdekten manto tabakasına kadar ısı üretmeye devam eder. Bu ısı, volkanizmayı ve levha hareketlerini tetikler. Hadean dönemi 4,6-4,0 milyar yıl önce. Dünya tarihinin en erken ve en kaotik dönemidir. Bu dönemde dünya sürekli olarak göktaşları tarafından bombardımana uğradı. Yüzey sürekli değişiyor, lavlar akıyor ve kabuk yeniden şekilleniyordu. Ayın dünyadan uzaklaşması halen devam etmektedir. Her yıl yaklaşık 3,8 santimetre uzaklaşan Ay, eski zamanlarda daha yakındı ve dünya üzerinde çok daha güçlü gelgit etkileri yaratıyordu. Dünyanın yüzeyinde bulunan en eski kayalar, Kanada'daki Hudson Körfezi çevresinde keşfedilmiştir. Bu kayalar yaklaşık 4,03 milyar yıl yaşındadır ve dünya kabuğunun erken tarihine ışık tutar.